Merhaba, insanlığın en temel, en kök hikayelerinden birine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Adem'in öyküsüne odaklanacağız. Ama baştan belirtmekte fayda var, bu anlatımda sadece ve sadece Tevrat'ın yaratılış yani Tekvin kitabındaki anlatıma sadık kalacağız. Ve işte her şey bu inanılmaz cümleyle başlıyor. İnsanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Düşünsenize, Tevrat'a göre daha en başından insan diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı, çok özel bir yere konuluyor. Bu ifade aslında anlatacağımız tüm hikayenin kilit taşı. Peki, bu Tanrı'nın suretinde yaratılan ilk insan tam olarak nasıl var oldu? Gelin ilk bölüme şöyle bir göz atalım. Tevrat'ın anlattığına göre bu iki adımlı bir süreç. Önce fiziksel bir beden, topraktan yani dünyadan gelen bir form, sonra ise o bedeni canlandıran ilahi bir dokunuş, yaşam nefesi. Bu insanın doğasında hem dünyevi hem de ilahi bir yön olduğunu en başından bize gösteriyor, değil mi? İşte burası gerçekten çok ilginç. Adem topraktan yaratılıyor ama Havva, o Adem'in kendisinden, onun bir parçasından, bir kaburga kemiğinden yaratılıyor. Bu aralarında ne kadar derin, ne kadar kopmaz bir bağ olduğunu gösteriyor. Zaten Adem'in o meşhur sözleri de bunu doğrular nitelikte. İşte bu benim kemiğimden kemik, etimden ettir. Yani o benden bir parça diyor. Peki bu ideal çift için nasıl bir dünya yaratıldı? Şimdi hikayenin geçtiği o meşhur mekana, Adem bahçesine ve oradaki tek yasağa doğru ilerliyoruz. Tevrat burayı adeta bir cennet olarak resmediyor. Düşünsenize, doğuda, Aden'de yemyeşil bir bahçe ve Adem'e bir görev veriliyor. Bu bahçeye bak ve onu işle. Yani burası sadece bir tatil yeri değil, bir sorumluluk alanı aynı zamanda. Ve tabii bahçenin tam ortasında duran o iki özel ağaç. Onu besleyen Dicle ve Fırat gibi bildiğimiz nehirlerin de kaynağı olan büyük bir ırmak. İşte o iki özel ağaçtan biri, hikayenin bütün seyrini değiştirecek olan ağaç. İyi ile kötüyü bilme ağacı. Her şeyin serbest olduğu tam bir özgürlük ortamında onlara sunulan tek bir sınır, tek bir kural vardı. Ve bu kural bu ağaçla sembolize ediliyordu. Aslında bu bir seçim ve itaat sınavıydı. Ve Tanrı'nın emri Tevrat'ta çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bahçedeki her ağaçtan özgürce yiyebilirsin. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yemeyeceksin, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bakın, kural bu kadar basit ve net. Seçim onların ama sonuçları da bir o kadar kesin. Her şey mükemmel görünüyor, değil mi? Tek bir kural, sonsuz bir özgürlük. Peki ne oldu da bu kusursuz denge bozuldu? Şimdi hikayenin o en kritik anına, yasak meyve ve aldanış kısmına geliyoruz. Olaylar zinciri tam olarak şöyle gelişiyor. Önce yılan sahneye çıkıyor ve Havva'yı ikna ediyor. Diyor ki, bu meyveyi yerseniz ölmezsiniz, tam tersine Tanrı gibi olursunuz. Havva bu söze kanıyor ve meyveyi yiyor. Sonra yanında duran Adem'e de veriyor ve Adem'le yiyor. Burada ilginç olan, Tevrat'a göre Adem'in hiçbir itirazda bulunmadan bu eyleme ortak olması. Bu eylemin sonucuysa anında ve çok çarpıcı. Bakın, yemeden önce çıplaklardı ama bundan hiç utanç duymuyorlardı. Tam bir masumiyet hali. Peki ya sonra? Yedikleri anda gözleri açılıyor ve çıplak olduklarını fark edip utanıyorlar. Önceden Tanrı'yla rahatça dolaşırken şimdi ondan korkup saklanıyorlar. O tek bir lokma varoluşlarını tamamen değiştirdi. Tabii ki her eylemin bir sonucu var ve bu seçimin bedeli insanlık durumunu sonsuza dek değiştirecek kadar ağır oldu. Şimdi Aden'den kovulmanın getirdiği sonuçlara bakacağız. Tevrat, itaatsizliğin sonuçlarını her bir karakter için ayrı ayrı belirtiyor. Yılan lanetleniyor, artık karnını üzerinde sürünecek. Kadına, yani Havva'ya, çocuk doğururken acı çekeceği söyleniyor. Adama gelince, onun yüzünden toprağın lanetlendiği ve artık yiyeceğini ancak alın teri dökerek, zorlukla topraktan çıkaracağı belirtiliyor. Bunlar sadece cezalar değil, adeta insanlığın yeni normalinin kuralları oluyor. Ve en son, en büyük sonuç, Adem bahçesinden kovulmaları. Neden? Çünkü bahçenin ortasında bir ağaç daha vardı, yaşam ağacı. Eğer o günahkar halleriyle o ağaçtan da yeselerdi, sonsuza dek o halde yaşayacaklardı. Yani bu kovulma hem bir ceza hem de onların bu düşmüş halde ölümsüzleşmelerini engelleyen bir nevi önlem. Ama hikaye burada bitmiyor. Aksine yeni bir sayfa açılıyor.
Bu, insanlığın Adem bahçesinin dışındaki uzun yolculuğunun başlangıcı. Adem'in mirası ve insanlığın soy ağacı buradan başlıyor. Tekvin kitabına göre Adem tam 930 yıl yaşamış. Evet, yanlış duymadınız. Bu rakam günümüz standartlarına göre kulağa inanılmaz gelse de Tevrat'ın ilk insanlar için anlattığı o olağanüstü uzun ömrün bir göstergesi. Ve Adem'in hikayesi kendisinden sonraki nesiller için bir başlangıç noktası oluyor. Habil'in ölümünden sonra doğan oğlu Şit ile soyu devam ediyor. Ve bu soy hattı nesiller boyunca ilerleyerek Adem'den tam 10 kuşak sonra karşımıza çıkacak olan bir başka önemli isme, Büyük Tufan'la anılan Nuh'a kadar uzanıyor. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Peki, binlerce yıl önce yazılmış bu kadim köken hikayesi, bugün bize, yani modern insana, özgür irade, seçimlerimizin sonuçları ve insan olmanın ne demek olduğu hakkında ne söylüyor? Bu temel anlatının temaları, binlerce yıl sonra bile hala bizimle konuşmaya, kendimizi anlama çabamızda bize ayna tutmaya devam ediyor.